haber. Türk sanat müziğinin dev ismi Muazzez Abacı'yı Amerika'da yoğun bakımda olduğu hastanede kaybettik. Üstelik işin acı tarafı doğum gününde kaybettik. Evet. Sevgili Muazzez Abacı ve 78 yaşındaydı Muazzez Abacı. Sevgili Onur Akay'la birlikteyiz. Türk sanat müziğinin diğer önemli bir ismi, günümüzün Türk sanat müziğinin en çok emek veren insanlarından, gerçek anlamda sanatçı, akademik anlamda da sanatçı kelimesinin karşılığını dolduran bir insan Onur Akay. Aynı zamanda da yazar dostumuz. Onur Akay, başımız sağ olsun kardeşim. Teşekkür ederim Bilal abicim. Hepimizin, Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok büyük bir sanatçısını kaybetti Türkiye. Haberi nasıl aldın? Ben Bilal abicim e, bir konuyla ilgili divamız Bülent Ersoy'la konuştuk. E, Kapattıktan sonra beni Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu aradı, söyledi. Ben Öyle mi? görmemiştim. Sosyal Hmm, medyaya o anda bakmıyordum. hmm. Başın sağ olsun deyince ben tabii inanamadım. Ondan sonra baktım, doğru, menajerinden açıklama yapılmış. Evet, menajeri açıkladı, vefatı duyurdu. Taner Budak duyurdu. Amerika'daydı. Çok uzun zamandır Amerika'daydı. Kızının, Sabah'ın yanındaydı, değil mi? Evet, doktor kızının yanındaydı. Torunu damadıyla birlikte yaşıyordu. Ee, Ve çok mutluydu. İşte birdenbire geçtiğimiz günlerde duyulan kalp krizi olayını yaşadı Bilal abicim. Evde birden göğsünde ağrı hissedince, zaten Bilal Özcan TV'de anlatmıştım Bilal abicim. Sen de bir araştırmacı, gazeteci olarak hemen doktorlara sormuştun. Evet, Kızının hemen kalp krizi olduğunu hissetmesiyle annesine, Muazzeze Bacı'ya aspirin vermişti. Normal aspirin. Ve evet, sağlık ekiplerini arayarak ambulansla kaldırılmıştı hastaneye. Orada ilk e, muayenesi yapıldıktan hemen sonra müdahale edilip anjiyo da yapılmıştı. İşte o anjiyo sırasında Bilal abicim ne olduysa o zaman oluyor. Yani belli bir yaşın üstünde o kontrast sıvı deniyormuş sanıyorum, evet, evet. Yani, verilen evet, vücuda. Belli bir yaşın üstündeki kişilerde böbreklerde sorun yapabiliyormuş. Şeker, tansiyon hastalarında, özellikle şeker hastalarında çok dikkatli olmak gerekiyormuş. Acaba bir ihmal mi vardı doktorlarda? Yani onu e, o sıvı nedeniyle, yoksa normal odaya çıkmıştı Muazzez Bacı. Kalp kriziyle ilgili hiçbir sorunu olmadı. Kalp krizini atlattı, sağlığı iyi, kendindeydi ve birdenbire böbreklerindeki sorun nedeniyle tekrar yoğun bakıma kaldırıldı ve septik şok olayı yaşanıyor. Böbrek yetmezliği makineye bağlanıyor ve septik şokla da işte çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetmiş Bilal abicim. Öyle. yani ben de anjiyo oldum. Pek çok insan belli bir yaştan sonra damarda daralma olabiliyor, kalp krizi geçiriyor ya da geçirmiyor. Önlem olarak da anjiyo yapıyor doktorlar. Anjiyo yapmak demek işte damarı, tıkalı damarı e, balon yardımıyla açıp oraya stent yerleştiriyor doktorlar. Artık tıp o kadar ilerledi ki leblebi çekirdek gibi doktorlar için Tabii, hastaya anjiyo yapmak. Tabii ki anjiyonun zor gerçekleştiği vakalar var. Çok ince kılcal damar olur, girmesi açması zor olur ama yine onu da başarıyorlar. Başaramadıkları zamanda da zaten bypass'a alınıyor hasta, ameliyata alınıyor çok acil durumsa. Şimdi burada, Muazzez Abacı'nın durumunda bir dikkatsizlik mi söz konusuydu ki? Şimdi Taner Budak'ın bundan önce, bundan, 4-5 gün önce menajeri Taner Budak'ın yaptığı bir açıklama var. Sağlık durumuyla ilgili Muazzez Abacı'nın, o kalp krizi geçirdikten sonra Taner Budak'ın yaptığı bir açıklama var. O açıklamada Taner Budak kalp krizi geçirmedi aslında diye de bir düzeltme yapıyor. Diyor ki, işte,
Evde fenalaşıyor, ve kızı önlem olarak hastaneye kaldırıyor kendisini, doktor kızı. Hastanede doktorlar anjiyo yaparak, hani, gelişebilecek kötü bir şeyi önlemek için anjiyo yapma gereği duyuyorlar diyor ve şöyle devam ediyor. Anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır. Devam edeceğim okumaya. Bu kontrastlı sıvı herkese veriliyor. Niye herkesin böbreklerinde sorun yaratmıyor da muhasebacıda sorun yaratıyor? Yani bunun, daha önce bir tahlili, bir ölçümü, bir hasta muayene edilmeden mi verildi bu anjiyo? Yani ona iyi gelip gelmeyeceği bu şey, kontrastlı sıvı, onda alerji yapıp yapmayacağı ya da böbreklerine, dokunup dokunmayacağı, böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su topladı. Ciğerleri su toplaması hastanın zaten, kötü gidişin artık nirvanası. Biliyoruz hepimiz. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Yaş 78, yıllarca sigara içmiş, alkol almış. Zaten, vücudu yeterince yıpranmış. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir. Atlatamadı. Atlatamadı. Yani kadıncağız atlatamadı bunu. Onu o şeye sokmayacaksın kadını. Özellikle, daha öncesini bunu kızı biliyor. Annesinin sağlık tablosunu, annesinin sağlık durumunu kızı biliyor. Oradaki doktorların da bunu biliyor olması lazım. Eee, yani bu tabloya sokmayacaksın kadını. Sokarsan çünkü 78 yaşında, ve yıllarca sigara içmiş, içki içmiş, yıpranmış, kalbi rahatsız, kalp hastası, ciğerlerinde sorun olan bir insan. Yani bilmiyorum ama burada bir ihmal söz konusu bence. Sen ne diyeceksin? Ben de Bilal abicim öyle düşünüyorum. Hatta Posta Gazetesi'nden Mehmet Coşkun Deniz de bir ihmal var mı diye bir köşesi yazısı da yazmış. Onu da gördüm. İnsanlar düşünüyorlar. Bu konuda bir açıklama yapılması lazım. Zaten kalp krizi o geçirdiğini ilk biliyorsunuz Seda Hanım söz yazarı Seda Akay açıkladıktan sonra menajeri ilk etapta kalp krizi geçirmedi diye düzeltmişti. Sonradan kalp krizi geçirdi diye de açıklama da yaptı. Fakat kalp krizi bulguları olarak ben öğrenmiştim. Ya bulguları varmış. Tam bir kalp krizi değil aslında. Tekrar düzeltmiş menajeri. Ben onu bilmiyordum. Doğru söylüyor. Evet, Bulgularından dolayı götürüyor acil 112 110 sağlık ekipleriyle götürüyor Amerika'da. İşte Bilal abicim bu veriliyor. Dediğin gibi bir şey yapılması lazım. Belki şekeri var, tansiyonu var, olabilir. Bir hastanın başka sağlık problemlerinde bu kontrastlı sıvı ve 65 yaş üstünde sorunlar yaratabiliyormuş. Ciğerlerde, böbreklerde yaratıyormuş Bilal abicim. Ciğerlerin yanı sıra böbreklerinde de sorun olduğunu ben öğrendim. böbrekte de sorun var değil mi? Evet ya yaratmış o kontrastlı sıvı diye öğrenmiştim. Tabii bunu en iyi kızının açıklaması gerekiyor. Sabah Hanım'ın Türkiye'de değil Açıklamaz, çoktan bu yana. açıklamaz, hiç konuşmaz o. Biliyorsun, sen benden iyi tanıyorsun, Tabii. değil mi? Yani Hiç Bilal konuşmaz. abicim Türk sanat müziği çok büyük bir ismini Ayaklı Kütüphanesi'ne kaybetti Bilal abicim. Ya, ya! Bu Taner Budak'ın mesajını, açıklamasını bugün ölüm haberini menajerin Taner Budak'tan öğrendi Türkiye ve dünya, muhasebacının. Budak, sanatçının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından büyük bir üzüntüyle sanatçımız muhasebacıyı 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak ifadesini kullandı. Türk sanat müziğinin kütüphanesi, hangi anlamda kütüphanesi? Bilgi ve repertuar anlamında şarkıları repertuarında olan eserler anlamında Türk sanat müziğinin ayaklı kütüphanesiydi bence Bilal abicim. Öyle eserleri biliyordu ki klasik Türk musikisinde kimsenin okuyamayacağı eserleri en iyi şekilde notayı tersten okuyan Ankara Radyosu'nda yetişmiş ve Türk sanat müziğinde çok önemli hizmetlerde bulundu. İş Bankası Kültür Yayınları'nın
piyasaya çıkardığı klasik Türk müziği albümleriyle olsun, senelerce yaptığı plak ve kasetlerle, işte en son CD'lerle olsun, çok büyük bir hizmet verdi ve şarkıları en doğru şekilde okuyan, çok büyük bir isimdi. O buğulu ses artık yok yani Bilal abicim. Ekoldü, ekol yarattı. Muazzez Ersoy, Ebru Gündeş bile onunla büyüdü. Onu taklit ederek bana her şey seni hatırlatıyor diye 1990 yılında hayatımıza girdi. Herkes Muazzez Abacı'ya sesini benzetmişti. Sonra kendi üslubunu, tarzını buldu. Muazzez Ersoy öyle. Zaten adını aldı biliyorsunuz. Daha bunun gibi birçok kişi etkilendi. Muazzez Ersoy'a Muazzez Yaşlılar. Abacı'nın adı verildi. Evet. Muazzez Abacı, Muazzez adı oradan geldi. Adını aldı. Evet. Ebru Gündeş. Senelerce konserlerine küçücükten bu yana Bilal abicim. Daha ilkokuldayken birinci sınıf pardon ortaokulun başındayım. Bir arkadaşımla Ankara'da Kuğulu Park'ın önündeyiz. Araba duruyor. Saçının arkasındaki sarı renkten ben onu taksinin içinden tanıdım. O kadar severdim, o kadar dinlerdim. Benim için çok özel bir isimdi. 24 saat Muazzez Abacı çalardı küçüklüğümde. Artık bütün aile bilirdi. Ben onunla evleneceğim. Ellerine gözlerine aşığım. Sesine aşıktım Sesine Bilal abicim. aşıktı. Ben onunla evleneceğim diyordu Onur Akkay. Ben onunla evleneceğim diyordu. Öyle işte ya. Çok kötü oldum ya. Onurcuğum başımız sağ olsun. Lütfen metin ol. Turizm Bakanımız da taziye mesajı yayınlıyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesi, usta yorumcu Muazzez Abacı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanatıyla gönüllerde silinmez izler bırakan değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Tam adı Hicran Muazzez Abacı'ydı. 12 Kasım yani bugün 1947 yılında Ankara'da dünyaya geldi Muazzez Abacı. 1990 yılında yayınladığı Vurgun adlı albümüyle satış rekorları kırdı. Birçok televizyon programında yer alan ve yüzlerce konser veren Muazzez Abacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998 yılında devlet sanatçısı unvanına değer görüldü. Klasik ve çok sesli Türk müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerin başında gelen birkaç kişiden biridir Muazzez Abacı. 1998'de Sibel adlı dizide de kendisini canlandırmıştı Muazzez Abacı. Evet. Muazzez Abacı daha sonraki yıllarda kızı Sabaha'nın yanına Amerika'ya gitti. Önce gidiş gelişleri ziyaret gibi 3 ay 6 ay kalıp geliyordu. Ama sonra yerleşti kızının yanına ve aşağı yukarı bir 15-20 yıldır yaklaşık 18 yıldır Amerika'da kızının yanında torunuyla kızıyla birlikte yaşıyordu. Peki sen kendisiyle en son ne zaman görüştün ya da kızıyla en son annesiyle ilgili ne zaman görüştün? Bayağı bir zaman oldu Bilal abicim. Tam tarihini hatırlayamıyorum ama Muazzez Abacı'nın gitmeden yani çok önce bir de onunla ilgili bir yazı yazdığım dönemde görüştüm en son. Evet 3 sene oldu. 3 sene önce görüştüm. Evet. Hatta bana takıldı böyle benimle ilgili açıklama da yaptı basına. İşte şarkıcılar gazeteci mi oldu diye ben bir yazı yazmıştım. Biraz böyle ona kırılmıştı herhalde. Şimdi yani işte öyle yani Bilal abi bir doktorun bana söylemesiyle işte ben de onu çok sevdiğim için böyle bir dua istemiştim. Ya binlerce kişinin Bilal abicim ölüm haberini yazdım biliyorsun ama hiç böyle olmadı yani ben bu sefer bu çok beni etkiledi nedense böyle çok kötü oldum. Evet, sen binlerce kişinin hastalık haberlerini, ölüm haberlerini Evet. yazdın. Hatta sana bir lakap da takılmıştı. Ne diyorlardı sana? Kötü haberci anlamında. Felaket tellalı Felaket, diyorlardı Bilal abicim. felaket Yani tellalı. özgeçmişleri olmayan sanatçılarımız bile vardı. Özgeçmişlerini bile yazmıştım araştırarak. İşte ölümü duyulmayan, e, rahatsızlıktan dolayı işte yardıma ihtiyacı olan ve benim yazım sayesinde birçok kişiye yardımlar da yapıldı. Duaları da
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani insanların dua etmesini. Ben de o zaman bir doktordan duyunca yazmıştım. Muazzez Hanım da işte en son dediğin sorduğun soruda bile abicim 3 yıl önce bana böyle bir şey demişti. Yani şarkıcılar gazeteci mi oldu diye basına açıklama yapmıştı. O zaman konuşmuştuk. Öyle olmuştu. Ama tabii mahkemeye vereceğini basına açıklamıştı ama yani tabii affetti. Konuştuk. Öyle bir şey olmadı. E, öyle yani. Ben zaten çok sevdiğim o zaman da menajeriyle de bizi bir televizyon kanalına bağladılar. Söyledim. Menajerine de söylemiştim yani. Evlense ben bugün bile evlenirim demiştim. Yani öyle seviyorum demiştim. Hiç ben onu üzer miyim? Ama işte bana açıklanan bir şeydi bu. Ben de Amerika'da olduğu için bilgi alamıyorduk. Ulaşılamıyordu çok zaman. Instagram, sosyal medya hiçbir şey kullanmadığı için Bilal abicim. Kızı da çok fazla bu konularla ilgili açıklama yapmıyor biliyorsun. Konuşmuyor çok fazla. Çok doğru söylüyorsun. Kendisi başından, eee 4 evlilik geçti. Muazzam başından 4 evlilik geçti. İlk eşi polis memuru Abdurrahman Abacı'ydı ama Evet. soyadını daha sonra bırakmadı. Ve doktor Sabah olan Hanım'ın kızı babası. Sabah, evet, Sabah, Abdurrahman Bey'den dünyaya geldi. Abacı ile Abdurrahman Bey'in kızıdır Sabah. Daha sonra avukat Atilla Kurtbaş'la evlendi ve 2 yıl evli kaldı Muazzam Abacı. Ardından ünlü kabadayı Hasan Heybetli Evet. ile 1980 yılında evlendi. O günleri çok İki iyi kere hatırlıyorum. evlendi Hasan Heybetli'ye diye Bravo, biliyorum. bravo, Evet. bravo. O Biri günleri de biri de cezaevinde gerçekleşti sanıyorum. Cezaevine dolmalar götürmüş. Çok aşıktı. Hasan Heybetli'yi de zaten yakın bir zamanda kaybettik. Bu dünyada böyle buluşamadılar Bilal abicim ama gerçekten çok aşıkmış. Yani öyle bildiğin gibi değil Bilal abicim. O sahnede o kadar içten sürekli o konserlerde söylediği şarkıları hep ona ithaf ederek söylenmiş. Evet, onların aşkı, onların ilişkisi, hakikaten çok görkemliydi ama bir o kadar da şiddet dolu bir ilişkiydi. Tabii, Şaşırtıcı tabii. bir ilişkiydi toplumu. Ben çok iyi hatırlıyorum. O zamanlar gazeteciliğe yeni başlamış bir, muhabirdim 1977-78 senesinde. Onların ilişkisi ilk başladığında, yani, hep duyardık Muazzez Abacı'yı dövüyor Hasan Eyvetli, çok dövüyor diye. Çok, içip Muazzez Abacı'yı ama ondan sonra da sarmaş dolaşlar. Gidiyorlar gazinoda en ön masada oturup Zeki Müren'i dinliyorlar. İşte, Çok. evet, gidiyorlar İbrahim Tatlıses'i dinliyorlar birlikte, masayı donatıyorlar. Başından aşağı İbrahim Tatlıses'in Hasan Eyvetli güller döküyor filan. Böyle, Bilal ve abicim çok büyük bir aşk olduğu Evet. için kıskanıyormuş. Heh, Sahneye bravo, çıkmasını bile istemiyormuş. bravo. Hatta bir gün Sabah ile birlikte eve geliyor. Sabah tabii o zaman küçük. Evet, Muazzez Abacı. Bakıyor ki odanın biri tavana kadar parayla dolu. Al bu parayı sahneye çıkma demiş. Yani günlerce çuvalın içine doldurmuşlar paraları. Muazzez Abacı bravo. ile Sabah. Bravo, bak ne güzel anlattın. Aynen öyle. Kıskançlıktan dolayı Hasan Eyvetli sevgisinin büyüklüğünden dolayı Muazzez Abacı'ya şiddet uyguluyordu ama Muazzez Abacı da o kadar dayağı yiyordu. Fakat yine de o adamdan vazgeçmiyordu. Benim Tabii. aşkım, sevgilim. O zamanlar Hafta Sonu gazetesi vardı. Böyle haftalık magazin gazeteleri. Her hafta çıkan başka gazeteler de vardı. Bir sayfa onların fotoğrafları, aşk dolu fotoğrafları. Sarmaş dolaş Hasan Eyvetli ile. Kendisini döven adamla. Yani böyle bir aşk, böyle bir ilişki yok. Aynen söylediğin Bilal gibi. abicim aynen dediğin gibi e, o dayak olayını yaşasa da dolma yapıp cezaevine götürüyormuş. Cezaevinin karşısından ev tutup yaprak dolması sarıyormuş Hasan Heybetli için. Bravo, bravo Onur Akay. Hasan Eyvetli ile 80 yılında evlendiler. Fakat bu şiddet ve işte o içip Hasan Eyvetli yasaklı madde de kullanıyordu. İçip böyle sarhoş olup şiddet uyguladığı zaman Muazzez Abacı tabii ki üzülüyordu ve artık bu olaylardan dolayı ne kadar sevse de boşanmaya karar verdi. Yetti be artık, biliyorsun Muazzez Abacı da yani erkek kadındır, delikanlı kadındır.
Yetti ve artık Tabii. dedi. Raconu koydu ve Hasan Eyvetli'yi bir daha yanına yaklaştırmadı ve boşandı. 83 senesiydi. Fakat ne kadar seviyor, ne kadar aşık ki 86 yılında 3 yıl sonra lütfen anlat cezaevine dolmalar götürüyordu değil mi? Tabii, tabii. Dolma kendi yapıp yaprak sarması götürürdü. Evet, evet. Yani onları hep anlatırdı. Çok özel bir anıları var öyle anlattığı. Yani Zeki Müren'in de en sevdiği sesti. Semahat Özden sesini en sevdiği sesti. Semahat Özden ses haftanın 3 günü bizdeyken ah birinci Muazzez nerede gözden yaş gelir diye hep onu anardı. Dinlerken o sesinden, o tesirinden gözden yaş gelir anlamında söylerdi. Akşam oldu hüzünlendim ben yine isimli eserin bestekarıdır Semahat Hanım da. Tabii. Yani herkes Türk musikisinde TRT sanatçılarından TRT'nin en kıymetli bestekarlarına, hocalarına herkes onu e, bambaşka yere koymuştu Türk sanat müziğinde. Hem TRT kariyeri hem piyasa kariyeri e, olan başka sanatçı yoktu. Kimseninki kolay kolay TRT'den geçmezdi şarkıları. Geçmesi için hocalar tutar, tekrar tekrar denetimden döner, neler yaparlar. Bunun içinde çok önemli isimler var Bilal abicim. Zaten yasaklı kişiler ayrı, bir de denetimden geçirebilmek için şarkılar hazırlar ama Muazzez Abacı'nın her okuduğu TRT'de yayınlanır, denetimden geçerdi. Aynen dediğin gibi denetimden geçerdi. 86'da ikinci kez evlendiler ve 93'te yeniden boşandılar. Eee, Hasan Eyvetli hiç başı beladan kurtulmazdı. Çünkü silahla yaşardı ve o karanlık dünyanın insanıydı. Kendisi işte çete mi diyeceksiniz, mafya örgütü mü diyeceksiniz, onun lideriydi ve bir sürü gayrimeşru işlere karışırdı. Yani Muazzez Abacı'ya derlerdi ki ya bu yani sen çok önemli bir sanatçısın. Bırak şu adamı, kurtul şu adamdan. Zaten birinci boşanmada bu söylemlerin çok etkisi oldu çevresinde onu sevenlerin çok etkisi oldu. Fakat aşk o kadar büyük geldi ki tekrar evlendi Hasan Eyvetli ile. Hasan Evet. Eyvetli'nin sevmesi çok güzel. Çok bayılıyorum bana olan sevgisine, aşkına, bana bakışına, benimle ilgilenmesine, bana verdiği değere diyordu Muazzez Abacı Hafta Sonu Gazetesi'ne. O zamanlar verdiği bir röportajda. Sonra 93'te boşandılar tekrar. Hasan Eyvetli yine hapislere girdi filan. Ve sonra tekrar birleştiler biliyor musun nikahsız. Tabii Ama tabii. Çok kere de nikahsızken de ayrılıp bir arada oldular Bilal oldu. abicim. Yani ayrıldıktan sonra da hiç kopamadılar. Hep ölene kadar Hasan Heybetli Muazzez Bacı'yı sevdi. Etrafına hep söylemiş. Trakya tarafında ben konserlere gittiğim zaman orada onun çok yakınlarıyla ben görüşme fırsatı yakaladım. Hasan Heybetli'nin Muazzez Bacı'ya hep aşık olduğunu söylediler. Hep demiş ki ona sen beni ömür boyu unutamayacaksın çünkü radyoyu açarsan karşına çıkacağım, televizyonu açarsan karşıma çıkacağım deyip terk etmiş bir gün onu. Terk etmiş. Doğru Bunu söylüyorsun. kimse bilmez Bilal abicim. Böyle bu özel bir şeylerdir. Daha çok özel şeyler var tabii hepsi canlı yayında anlatılamaz ama Muazzez Abacı gerçekten yaşayan efsane ile birebir yani örtüşüyordu. Türk müziğinin e, en önemli seslerindendi. Caz da çok güzel okurdu. Öyle bir Bravo. gırtlak vardı ki Bravo. yani zaten TED Koleji'nden Ankara'da kolejden mezundur. İngilizcesi de çok iyidir. Sabah'ın babası yıllarında biraz maddi sıkıntılar çekmişler. Daha sonra işte duydum ki unutmuşsun plakla adı duyuluyor. Maxim yılları başlayınca da artık Ziya Taşkent hocasıdır. Allah rahmet eylesin depremde kaybettiğimiz. Allah rahmet Tabii eylesin. Muazzez Hanım Maxim yıllarında da Hasan Heybetli'nin aslında olması ona önemli bir şeylerde sağladı Bilal abicim. Neden dersen mesela Zeki Müren'den Bülent Ersoy'a birçok kişi e, Fahrettin Aslan'ın tokadını yemiştir. Zeki Müren'in kostümlerini arka
tarafına Maxim Gazinosi'nin arka kapısından o yokuşa yokuşun ismi neydi? Aşağı inen olayı Evet, evet, 70'li otoparktan Kazancı çıkıyorsun. yokuşu. Yokuş. Evet. Otopark Kazancı var arka yokuşu. kapıda. Arka kapıda otopark var. O otoparkı da geçiyor. Kazancı yokuşuna mı atıyor? O Kazancı yokuşuna atmış Zeki Müren'in bütün kostümlerini. Allah Hepsine, Allah! yani herkese böyle hani tokat atan, bağıran, çağıran ama Muazzez Abacı'nın karşısında hiçbir şey yapamayan, sus pus kalan bir Fahrettin Aslan. Çünkü Ne tokat atabilen ne bir şey söyleyebilen. 10 günlük program mı olsun, 20, Muazzez Abacı ne zaman bitirirse. ne zaman Çünkü Hasan Heybetli var. Evet. Tamam, tamam. Yani Fahrettin Aslan da kolay kolay kimseden korkmayan bir gazino patronudur ama Hasan Heybetli'nin o zamanki heybetini Yani düşünün İstanbul'da. Namını düşünün. tabii. Çok gözü kara bir insandı. Bak şimdi bu mafyalar çocuklara falan vurduruyorlar ya, yani motosikletli Evet, çocuklara falan evet. ettiriyorlar. Çocuk yaşta çocuk falan. Hasan Heybetli kendi işini kendi görürdü ha. Kendi işini ciddi söylüyorum bak. Öyle Koskoca öyle öyle. koskoca mafya reisi emrinde vur deyince vuracak 100 tane adamı var. Kendi sıkardı. Kendi sıkardı, kendi giderdi cezaevine kendi yatardı. Ha, kimse üstlenmez, yani şoförü üstlensin falan öyle bir şey değil. Böyle değişik bir adamdı. O yüzden Tabii de bana ne anılarını anlattılar da her şey anlatılamıyor Bilal abicim. Sen tahmin ediyorsundur çok çok iyi anladım. muhasebacıyla ikisinin. Çok özel bir şey, bir aşk yaşamışlar. Dediğin gibi aslında Fahrettin Aslan da öyleydi. Hiç oğluna bile biliyorsun e, arkasından ateş etmiş biridir. Evet, Emel evet, Sayın evet. olaylarında. Evet, evet. Neyse onları başka zaman konuşuruz tabii de. Ama işte Muazzez Abacı da e, çok başka bir Fahrettin Aslan e, çıkıyormuş karşısına herkesin. Yani muhasebacı elini kolunu sallaya sallaya Maksim'e girer. İstediği saatte prova yapar. Fahrettin Aslan ona repertuara müdahale edemezmiş. Sahne bitti başka biri çıkacak diyemezmiş. Muhasebacıya bağlı her şey. Hiçbir zamanda zaten bir tek ona tokat atamamış az solistler içinde. Muazzez Havacı gerçekten çok değerli bir solisti. Onu en son 2012 senesinde, yani bundan 13 yıl evvel Şişli'deki Günay Restoran'da dinlemiştim. Zaten Evet. Türkiye'de yaptığı son program oydu. Muhteşem tabii. Yine muhteşem bir ses, muhteşem bir yorum. Yani senin dediğin gibi böyle hafif, böyle bulutlu, blue, hafif böyle bir ses ama Buldu. telsiz. Yani Ebru Gündeş'in sesi ona benziyor ama Ebru Gündeş'in sesinde yine bir yalınlık, bir sivrilik var Abacı'ya göre. Abacı'nın sesi ise böyle bir şeyle kaplanmış gibi, böyle bir nasıl söylenir ya? E, Yani benzersiz olması için sesi Allah tarafından özel olarak böyle korunmuş, kimsenin sesine benzemeyen ton olarak. Yani biraz Tabii. daha böyle tok gibi ama tok da değil. Tok da değil. Şimdi Bilal abicim, Zeki Müren, Bülent Ersoy hepsi Evet, Müzeyyen Senar'ı taklit ederek başlayarak kendi ekollerini yarattılar. Müzeyyen Senar ekoldü. İşte Behiye Aksoy da Müzeyyen Senar'ı küçük Behiye derlermiş zaten o yıllarda. Hep evet. Müzeyyen Senar ekolünden veya da işte başka kişiler hep başka kişileri zaten öyle başlar. Örnek alır, taklit eder ve sonra kendini bulurlar. Ama Muazzez Abacı'nın hiç kimseye bir benzerliği yok. Şahsına münhasır kendi tavrı, tarzıyla ekol yaratıyor. Bir Muazzez Abacı oluyor, herkes onu taklit ediyor. Zaten gençlik seslerini dinlemenizi öneririm. İnanılmaz yani bir okuyuş tavrı var. Temiz, üslubu. Yani bütün Ankara Radyosu hocaları onu ilk dinlediğinde hayran kalmışlar. O dönemde birçok kişi giriyor. Şu anda ismini tanıdığımız kişiler bile Ankara Radyosu'nu kazanamıyorlar mesela. İçlerinde Safiye Soyman da var diye biliyorum. Muazzabacı kazanıyor birincilikle. Ama çok yani tabii piyasa onu zorladı tabii. İşte Hasan Heybetli ile yaşadığı aşk olsun. Kullandığı bazı işte o tabii gece hayatı, e, alkol, sigara olsun zorladı. Bülent Ersoy da bir kere
telefonda öyle demişti. Biz tabii Bülent ablayla çok samimiyiz. Muazzez Bacı'yla da görüşürüz ama Bülent abla kadar değildi. Fakat ben onu her zaman hiç bırakmaz, hep peşindeydim. Nerede konseri var, nerede? Küçüklüğümde 90'lı yıllarda babam bu sevgiyi bildiği için Bilal abicim Göl Gazinosu'nu kapattı. Al Muazzez Bacı'yı dinle. Beni İzmir'e götürdü. Göl Gazinosu'nda, fuarda Muazzez Bacı'yı tek başıma dinledim. Senin baban Ve senin baban önemli müteahhitlerdendi. Türkiye'de önemli müteahhitlerden biriydi. İş adamı olarak çok güzel başarılara imza atmış bir insandı. İzleyicilerimiz bilmez. Dolayısıyla evladı için böyle güzel bir jest yapmış. Çok muhteşem bir anı senin için bu, değil mi? tabii tabii ondan önce de tabii çıkanlar da olmuştu. Songül Karlı önce çıkmıştı. İbrahim Tatlıses, Nükhet Duru, İbrahim Tatlıses ve Adnan Şenses, en sonunda Muazzez Abacı. Ve Öyle Göl kadro, Gazinosu'nda nasıl bir tek kadro? müşteri sensin. Babam ve sen. Evet. Ailece. Babam var, annem Orçun var, teyzem var, bir de kuzenim. Bir de kuzenim var. Çok güzel bir Bir anı. masa. Çok Evet, güzel. böyle. Ama ben tabii kalabalık, o büyük konserlerinde de Muazzez Bacı'yı dinledim. Bostancı Gösteri Merkezi olsun, birçok konser yerinde. O binlerce kişiye mikrofonsuz sesini duyururdu Bilal abicim. Ben de Bostancı Gösteri Merkezi'nde kulise girmiştim. Kuliste ona yeni bestemi okumuştum. Hatta fotoğrafımızı da biraz önce Instagram adresimden paylaştım. O zaman bana sesimi dinleyince erkek Muazzez demişti bana. Öyle şeyler kısık da konuşur. Bu erkek Muazzez demişti. Tavrımı ben onu dinleye dinleye herhalde bir tavır benzerliği vardı. Vurgunu okumuştum. Evet. Evet. Sonra da işte ona şarkımı vermiştim, yeni besteme. Öyle fotoğrafımızı da basın çekmişti o zaman. Böyle kuliste de böyle küçük bir olayı vardı. Kapıyı, pencereyi açık bıraktı diye biraz üşütmüş, kızıyordu oradakilere. Biraz sinirli tarafı da vardı. Vardı, vardı. Eee, yarın canlı yayın yapacak mısınız diyor. Yapacağız değil mi Onurcuğum? Yarın bizim canlı Tabii, yayın günümüz. Yarın yapacağız tabii, tabii. tabii Bilal Bu abicim. arada soruyorlar, cenazesi Türkiye'ye getirilecek mi? Getirilmesi şart. Kızı Getireceklerdi. evet, Getirilmezse çok ayıp olur. Türk tabii, sanat müziğine mal olmuş, Türkiye'ye tabii, mal olmuş birinin Türkiye'de olması gerekiyor. Cenazesinin de tabii, yani yerini, mezarının da tabii. orada öyle bir şey yapamaz Sabah. O Sabah bir tek Sabah'a ait biri değil, o bütün Türkiye'ye ait. Bütün Türkiye'ye ait. Sabah biraz Amerikalılaştı tabii orada. Başka düşünebilir, değişik düşünebilir ama kızı Sabah'dan söz ediyorum. Cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi şart. Bu konuda devletimiz de herhalde gerekeni yapacaktır. Yani Tabii. Muharrem Acı'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için. Bilal abicim, Tekrar e, e, söylüyorum, tekrar söylüyorum. Şu anda yaşayan, görevini yapan, gazetecilik yapan en kıdemli magazin gazetecisiyim. Yarım asra, bir yıl sonra Allah izin verirse, Allah gösterirse gireceğim. Dolayısıyla ben bu konuda bir bilirkişi, bir otoriteyim. Muazzez Abacı, Türk müziğinin gelmiş geçmiş şu ana kadar en önemli hem müzik bilgisi olarak hem halktaki karşılığı olarak en önemli iki sesinden biridir. Bunu hiç kimse, sorun sanatçılara da hiç kimse hayır diyemez. Bir Zeki Müren, iki tabii, Muazzez Abacı. Bunların arasına hiç kimse giremez. İsteyen istediği kadar ben en büyüğüm, ben şuyum, ben buyum desin. Bakın Müzeyyen Senar da demiyorum. Safiye Ayla da demiyorum. Onlar da çok değerliydi. Ama halkta karşılık bulma anlamında hem sanatı sanat için en iyi şekilde sanatı icra eden hem de popüler olarak halkın sevgisini en çok kazanan anlamında Zeki Müren ve Muazzez Abacı. Dolayısıyla Muazzez Abacı'nın mezarının Türkiye'de olması lazım. Cenazesinin burada olması lazım ve insanların burada onun cenaze törenini yaşıyor olması lazım. Bu çok önemli. ve de ziyaretlerini yapabilmeleri için her zaman ziyaret edecek hayranları olacaktır Muazzez Bacı'nın. Muhakkak. Genç nesilde de çok büyük hayranları olduğunu biliyorum. Herkes, çok gençler bana yıllardır yazıyor.
sağlığı nasıl, niye gelmiyor Amerika'dan diye. 19-20 yaşında çocuklar Bilal abicim, ne kadar güzel bir şey. İşte Türk sanat müziğine en büyük hizmettir bu. Hala e, yeni nesile, Z kuşağına bile aktarabiliyor şarkılarını. Ve de bu böyle sürecek. Zeki Müren'in de yorumu olsun, Muazzez Abacı'nın yorumu da olsun. Gerçekten işte çok çok üzgünüm yani Bilal abi, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Neler neler var, ne anılar, ne anlatılabilecek şeyler var da böyle kafam durdu benim. Ancak bunlar aklıma geliyor. Çok kötü oldum yani Bilal abicim. Hiç bu kadar kötü olmamıştım son zamanlarda. Bayağı bu aylarda da çok acılar hep üst üste geldi, ölümler. Hepsi de, çoğu da benim yakın dostlarımdı. Ee, Yani böyle inşallah bu son olsun. Geride kalanlara uzun ömürler versin. Muazzebacının mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. Çok üzgünüm, çok Bilal abicim. Hiç söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yerden göğe kadar haklısın güzel kardeşim. Yerden göğe kadar haklısın. Çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığın için. Bunu senle konuşabilirdim ancak bu konuyu seninle konuşabilirdim ancak. Ee, Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ee, Acını Ben paylaşıyorum. teşekkür Başımız sağ ediyorum olsun. Bilal abicim. Ne Ee, demek Olma. senin bu değerli basındaki emeklerin çok büyük. 50. Sağ ol. yılında inşallah birlikte kutlamak nasip olur Bilal İnşallah. abicim bir sene sonra. Çünkü İnşallah. hiç kimse, hep böyle magazinle uğraşıyorlar birçoğu. İşte kim kiminle ne yapıyor falan, ama sen onları da verirken değerli sanatçılarımızı da her zaman ön planda tuttun. Yani kim böyle birden canlı yayın yapalım der. Seni de gençler takip ederken o magazin haberleri nedeniyle de bu değerli sanatçılarımızı da yeniden tanımış olanlar oluyor, görmüş olanlar neler yaptığını Canım benim. biliyorlar. Çünkü senden başka yok yani Bilal abicim. Canım benim. Ellerinden öpüyorum ben de Canım senin. benim. Çok değerlisin, Canım benim. çok. Sen de çok değerlisin sevgili Onurcuğum. Dostlar, başımız sağ olsun, ülkece başımız sağ olsun. Yarın saat 18'de sevgili Onur Akay'la yine canlı yayında huzurlarınızda olacağız. Görüşmek üzere. Yarın yine Muazzez Abacı'yı da konuşacağız. Diğer önemli magazin gelişmelerini de konuşacağız. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça